Avatar Son Hava Bükücü, canlı aksiyon yeniden yapım muamelesi gören en son çizgi filmlerden bir tanesi. Eskiler bilir, bizim izlediğimiz çizgi filmin bize kattığı duygular tarif dahi edilemez. Dürüst olmak gerekirse bu yeniden yapımın bazı bölümlerini atlaya atlaya geçmek zorunda kaldım. Çünkü orijinal Avatar çarpıcı dünya inşası, derin karakter yazımı ve harika aksiyonla son derece etkili ve sevilen bir animasyon şovu olmaya devam ediyor. Bunu akılda tutarak Avatar Son Hava Bükücü'nün doğru yaptığı şeyleri ve yanlış kullandığı şeylere bir göz atalım. Bir de sizler bu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bana kalırsa Zuko en iyi karakter. Orijinal Avatar'ı izlediğinizde Aang'in son hava bükücü olabileceği oldukça hızlı bir şekilde anlaşılıyor. Ancak bir kahramanın tüm özelliklerine sahip olan Ateş Ulusu'nun prensi Zuko'dur. Trajedik arka planı, iç çatışma, ahlaki bir muamma ve iniş ve çıkışlarla dolu bir yolculuk. Canlı aksiyon Avatar bunu fark eder ve karakteri, amcası Iroh ile olan ilişkisini ve hatta Ateş Ulusu ile olan çeşitli ilişkilerini de genişletmiştir. Sonuç, birden fazla sezon boyunca yavaş yavaş gelişen ve Zuko'yu ilginç bir düşmandan daha karmaşık olan bir karaktere dönüştürmesine neden olur. Grafikler gerçekten iyi, paraya kıyılmış. Avatar'ın canlı aksiyonda başarması gereken en zor şeylerden birisi de zaten buydu. Çizgi filmin temel taşı ve onu diğer sihir tabanlı fantezilerden ayıran şey de bu. Yine de gerçek hayattaki dövüş sanatları ve fantastik güçlerin özel karışımı animasyon için özel olarak hazırlanmış. Neyse ki Avatar grafiklerde başarılı. Gerçekçi ama akıcı koreografiye çarpıcı görsel efektlerle birleştirerek sezgisel ve gösteri dünyası için gerçekçilik hissi veren bir aksiyonla sonuçlanmış. Tek bir kayayı kaldırmak için gülünç bir şekilde dans eden bir düzine dövüşçü görmüyoruz. Bunun yerine tamamen bireyin dövüş sanatlarının bir uzantısı haline gelmiş. Ayrıca sezon boyunca aynı tip bükme için bile çok sayıda tekniğin kullanıldığını görüyoruz. Katara bir sahnede suyu kırbaç gibi kullanabilir, ardından onu buza dönüştürebilir ve bir sonraki sahnede de saldırmak için buz diskleri fırlatabilir. Ayrıca çevrenin daha karanlık ve daha yetişkin tonu göz önüne alındığında çizgi filmde ima edildiği kadar tehlikeli bir şekilde gerçekleştirilen ateş bükmesini de görmekteyiz. Bu da bazı harika görsellere ve bazı acımasız ölümlere de yol açmış. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak hemen videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir. Kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ruhların Dünyası. Orijinal çizgi filmin büyük bir yönü de ruhların dünyasıydı. Aang'in insanlar ve ruhlar arasında köprü rolüydü ve gösteri 3 sezon boyunca yavaş yavaş ruhlar dünyasıyla inşa edildi. Geriye dönüp bakıldığında Netflix'in Avatar'ı ruhların hikayeye en başından beri ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Birinci sezonda ruhları tanıtıyor ve hatta çizgi romanlardan ve Kayıp Ruhların Sesi gibi Korradan unsurlar da getirmiştir. Bu gösterinin dünyasına daha büyük ve daha bağlantılı hissettirerek ruhların fiziksel dünyayı nasıl etkilediğini ve etkilendiğini gösteriyor. Ayrıca ruhlar da harika gözüküyor. Geçmiş avatarlara da değinmekte fayda var. Avatar'ın bir kahraman olarak benzersiz kılan şeylerden biri de geçmiş yaşamlarına sahip olmalarıdır. Orijinal çizgi film boyunca Aang zaman zaman Avatar'ın önceki enkarnasyonlarından bilgelik alır, bu da gösterinin dünyasını yaşanmış ve tarihle dolu hissettirir. Canlı aksiyon yeniden şekillenir. Aang'in geçmiş yaşamlarını daha önce tanıtıyor ve bize sadece Avatar Roku'yu değil aynı zamanda Kyox ve Kuruku Aang'e önemli dersler vermek için de gösteriyor. Peki bu yapım bize neyi yanlış yapıyor? İlerleme hızı beni kanser edercesine sıktı. Acilet katarak ve hikayenin büyük vuruşlarına öncelik vererek Avatar hikayeyi aceleye getiriyor ve orijinali için gerekli olan tüm yan hikayeleri atlıyor. Kabul etmek gerekir ki hiçbir uyarlamanın birebir kopyası olamaz.
Ancak özellikle orijinal Avatar karakterlerini ve dünyasını geliştirmek için her zaman aksama süresi ve daha küçük maceralarla ilgili bölümler kullanmıştır. Örneğin bize inanılmaz derecede derin karakter çalışması veren sahile giden düşmanlarla ilgili bir bölüm veya bütün bir nesil çocuğun gözlerini ağlatan Sings'in hikayeleri yani antolojisidir. Bu hikayeleri sizlere çok sonraları anlatacağım, merak etmeyin. Şimdiden Avatar için kolları sıvadım. Dizi her ana karakteri ve hikayeyi ritmini dahil etmeye çalışsa bile yan hikayelerin olmaması canlı aksiyon Avatar'ın da söz konusu hikaye ritimlerini oldukça uygun bir şekilde baltalamakta. Avatar, Game of Thrones gibi cesur şovların hayranlarına çekici hale getirme girişiminde canlı aksiyon hikaye için önemli bir şey kaybediyor. Elbette yetişkinlerin savaş ve travma keşfi bazı ilginç anlara yol açıyor, ancak gösterinin hala daha çocuklarla ilgili olduğu göz önüne alındığında hala çocukluğunu hatırlayanlar için gerçekten işe yaramayan bir ton uyumsuzluğu var. Bir an birinin ateş bükerek korkunç bir şekilde diri diri yakıldığını görüyoruz ve bir sonraki etapta bazı insanların şakalar yaptığını görüyoruz. Özellikle Engin yazımı bunun için acı çekiyor. Ya ben Eng'i görünce böyle bir kanser oldum açıkçası. Çünkü o çizgi filmdeki mutlu ve şanslı çocuk değil, bunun yerine sorumluluğuyla mücadele eden ve yine de garip anlarda şaka yapan düşünceli bir karakter. Bu karakterlerin en azından bu ilk sezonunda çizgi filmle benzer bir şekilde gitmesini sağlayabilirlerdi. Ya sen 12 yaşında bir çocuksun Allah aşkına, böyle mantıklı konuşması ama bir sonraki sahnede de absürt şakalar yapması beni delirtti. Belki olması gereken bu diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar, biz bununla büyümedik. Benim yaşım 25. Ben bunu izlediğimde daha çocuktum. Televizyonda çıkacak diye başında bekler. Annemin programıyla çakışırsa falan da böyle salya sümük kavga eder ağlardım yani. Bizim dönemimizde Enk bizle yaşıttı. Yani bizim gibi düşünüyor ve hareket ediyordu. Şimdiki Avatar'a bakınca sanki 25 yaşında mantıklı düşünen, içinde bir çocuk var ama daha çok böyle ölmüş gibi biri var. O yüzden ben bu filme daha fazla devam edip çocukluğumu çöpe atmak istemiyorum. Ha, sizin hoşunuza gitmiştir, orasını bilemem. Ama sormak istediğim bir şey var. Siz çocukluğunuzda izlediğiniz Avatar'ı hatırladığınıza emin misiniz? Bir düşünün. Bak gece sinirlendim gene. Neyse. Tüm bunlar ışığında ben diziye devam etmek yerine çizgi filmin hikayesinden devam ederek sizlere bundan sonraki süreçlerde bu hikayeyi anlatacağım. Sizin de böyle merak ettiğiniz bir konu varsa tabii ki de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde sizlere bunları anlatmaya çalışırım. O yüzden evet dostlar, hikayeyi de burada bitiriyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki, daha doğrusu çizgi filmde olur, filmde olur, hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.